O ses, o köpük. Aç oğlum kapıyı, gir içeri hadi. Sen Anlat İstanbul'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kotor'dayız. Ve çok değişik bir maceraya atılıyoruz. Bir başka aileyle beraber hız teknesi kiraladık. Ve Kotor koyunda 1,5 saatlik bir gezintiye çıkacağız. 2 tane durak noktamız olacak. Lady of the Rock, Kayaların Kadını ve öbür tarafta da Peras diye Kotor koyundaki küçük bir köyü, Ortaçağ köyünü gezeceğiz. Macera başlasın. Sürat teknesiyle bayağı bir yol aldıktan sonra geldiğimiz minik bir ada burası. Lady of the Rock diye geçiyor. Kayaların Kadını. Üstünde sadece bir kilise var. Birazdan onu gezeceğiz. Geziyor musun? Gel oraya gitmiyoruz. Gel bu tarafa gel. Deniz'in kaşif ruhu tuttu. Deniz'i zapt edebilir. Aşk olsun. Deniz her yeri geziyor. Aferin oğlum. Gel oğlum. Ya bu taraftan gideceğiz hadi. Annenin yanına git. Şu anda önümde gördüğünüz şu adada küçük bir kilise var. Burada hoşuma giden şey, etrafı komple şezlonglarla kaplı, dolu. Acaba papazlar ve din adamları mı orada güneşleniyor diye merak etmeden edemiyorum. Şimdi de Peras denilen küçük bir köye geldik. Burası da böyle tam Ortaçağ kenti gibi. Diğer yerlerde olduğu gibi. Tabi her yerde bol bol böyle çan kuleli kiliseler falan var. Ama özellikle şu ara sokaklı merdivenlere bayılıyorum. Hava güzel olunca ortam nasıl da değişiyor. 3 gündür Kotor'dayız ama bu 3 günde maalesef şansımız yaver gitmedi. Tam bugün artık ayrılacağız. Allah'tan güneş açtı da bu tekne turuna katılabildik. Burada gördüğümüz yapı 17. yüzyıldan. Nikola Kilisesi.
Aç oğlum kapıyı, gir içeri hadi. Aç kapıyı. Kapı açılmıyor mu Deniz? Bir daha vur kapıyı, belki açarlar anneciğim. Arkadaşlar Kotor'da biz bu yüksek hızlı hız botlarıyla Kotor koyu gezisini çok sevdik. Eğer ki buraya gelirseniz muhakkak bunları tercih edin. Bizimki 1,5 saatlikti. Bunların 2,5 saatlik versiyonları da var. Kotor ve Budva maceramız da bu şekilde sona ermiştir. Şimdi önümüzde 200-350 kilometre kadar bir yolumuz var. Navigasyon 350 kilometre yola neredeyse 7 saat veriyor. Ve buradan Makedonya'nın Ohrid kentine gidiyoruz. 2 tane sınır geçeceğiz. Buradan bir Arnavutluğa, Arnavutluk'tan da Kuzey Makedonya sınırını geçeceğiz. Yollar çok kötü, her yer tek şerit, acayip trafik var. Bir de üstüne dağ yolları, hız sınırları 50 veya 70 kilometre. Bu sebepten dolayı bakalım akşama kadar varabilirsek ne mutlu bize. Biz Kotor'u çok sevdik. Budva da güzeldi ama Budva tam bize göre değildi. Her ne kadar yağmur bizim tarafımızı tutmamış olsa da son gün bize çok güzel bir tekne turu yapma fırsatı verdi. Eğer ki buraya gelecek olursanız mutlaka Kotor'da kalmanızı ben tavsiye ederim. Budva'ya araba falan kiralayıp ve arabayla geliyorsanız zaten Budva'ya kolaylıkla gidebilirsiniz. Bu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki merak ederseniz Balkan turumuzdan diğer videoları da kanalımızdan seyredebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sen anlat İstanbul, biz gezelim.